Güneşin yüzeyi yaklaşık 5500 dereceyle korkunç bir doğal ısı yaymaya devam ederken bilim insanları bunun neredeyse 4 katına çıkarak özel ortamlarda 20.000 derecelik bir ısıya ulaştılar ve plazma ileri teknoloji seramik üretmeyi başardılar. Peki nedir bu özel seramik malzeme ve saatçiliğin özellikle de lüks saat dünyasının geleceği bu yeni teknoloji olabilir mi? Öncelikle saat yapımında seramik derken tam olarak neyi kastettiğimizi bir açıklığa kavuşturalım. Tabii ki çömlekçilikten bahsetmiyoruz. Bilimsel olarak seramik, metal veya metal olmayan bileşiklerden oluşan, şekillendirilip yüksek sıcaklarda ısıtılarak sertleştirilen inorganik, metalik olmayan bir katı olarak tanımlanıyor. Seramik kelimesi Yunanca çömlekçilik anlamına gelen keramikos kelimesinden geliyor olsa da zamanla cam, çimento ve özellikle havacılık, otomotiv, elektronik gibi endüstrilerde kullanılan yüksek teknoloji veya gelişmiş seramikler gibi diğer malzemelerle de anılır olmuş. Saat yapımı da bu alanlardan birisi. Çömlekçilikte kullanılan seramik türleri genelde toprak veya kil bazlıyken gelişmiş seramiklerde çok daha geniş ve karmaşık bir yelpaze karşımıza çıkıyor. Peki neden saatçilikte seramik kullanmak istenilmiş? Avantajları, dezavantajları neler? Biraz da bundan bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Seramik öncelikle çizilmelere karşı çelik, altın gibi metallere göre çok daha dayanıklı. Bununla ilgili şöyle bir test kiti var elimde. Bir tarafta gördüğünüz gibi saatçilikte yaygın olarak kullanılan 316L çelik yüzey, sivri uçlu bir çelik kalemle kolayca çiziliyor. Diğer tarafta seramik saat konusunda öncü markalardan biri olan Rado'nun Ceramos ismini verdiği seramik yüzey. Ne kadar bastırırsam bastırayım çelik Ceramos'u çizemiyor. Günlük kullanımda eskimeyecek, çizilmeyecek bir malzemeden bahsediyoruz. Büyük bir avantaj bu. Bir diğer avantajı hafifliği. Seramik daha sert bir malzeme olmasına rağmen çeliğe göre yaklaşık %25 daha hafif. Böylece bütün gün bilinizde taşıdığınız saatin varlığından bile haberdar olmuyorsunuz. Buna benzer şekilde önemli avantajlarından birisi de hipoalerjenik olması. Yani kesinlikle alerjiye sebep olmuyor ve ayrıca süratle insan vücut ısısına adapte olabiliyor ve böylece konfor arttırıcı özelliklerden birisi daha ortaya çıkıyor. Dezavantaj olarak elbette ilk sırada yüksek maliyetler ve dolayısıyla yüksek fiyatlardan bahsedebiliriz. Az sonra üretim süreçlerinden bahsederken bunun sebeplerini hep birlikte göreceğiz zaten. Ayrıca evet seramik çizilmelere karşı çok dayanıklı fakat kırılgan bir malzeme. Bunu gidermek için çeşitli seramik türleri denenmiş ama yine de elinizden böyle sert bir yüzeye düşürecek olursanız saatiniz çizilmez ama kırılabilir. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi gelin hep beraber seramik çeşitleri ve seramik saatlerin tarih içerisindeki yolculuğuna birlikte göz atalım. Seramiğin saat yapımında kullanılmasında öncü olarak en çok anılan marka daha önce de kanalda konuştuğumuz gibi İsviçreli Rado. 1962'de piyasaya sürülen Diastar'ın kasası ve bileziği tungsten karbürden yapılmıştı. Bu malzeme için başlarda sert metal ya da hard metal tabiri kullanıldı. Zaten bu yüzden matkap uçları ve cerrahi aletler gibi ürünlerde de aynı malzeme tercih ediliyordu. İlerleyen dönemde bunun aslında bir metal seramik hibriti olduğu kabul edildi ve böylece dünyanın ilk seramik saati de ortaya çıkmış oldu. Sonraki senelerde diğer saat üreticileri de bu trende katıldı. Rado'nun Omega ile aynı çatı altında birleştiği dönemlerde yani 1980'lerin başında Omega Seamaster'ın kara lale lakaplı bir versiyonu da piyasaya sürüldü. Bu saatte de Rado'nun geliştirmek için seneler harcadığı teknolojilerin kullanılması kaçınılmazdı. Kara lalenin siyah renkli kasası ve bileziği hem seramik hem de metal elementlerden oluşan bir kompozit malzemeden yani sermetten yapılmıştı. Evet, sermet. Seramik ve metal kelimelerinden türetilmiş yeni bir kompozit malzeme. Aslında Rado'nun Diastar'da seneler önce kullandığı alaşım da yani bu tungsten karbür de teknik olarak sermetten başka bir şey değildi. Her şey iyiydi güzeldi ama sermet malzemesini işlemek sanılandan çok daha zordu. Ortaya çıkan görünümde alışılmış çelik veya altın gibi malzemelerle üretilmiş saatler yanında bayağı sönük kalıyordu. Çelik görünümüne yaklaşan seramik üretebilmek için çalışmalar devam etmeliydi. Yüksek teknoloji seramik hem kullanılan malzemeler ve üretim süreçleri hem de ortaya çıkan malzemenin özellikleriyle bu daha yaygın olarak bildiğimiz seramik bileşiklerden ayrılıyor. Her şey zirkonyum oksit tozuyla başlıyor. Bu toz çeşitli renk pigmentleriyle ve bir polimer bağlayıcı maddeyle karıştırılıyor. Bu karışıma artık ham madde diyebiliriz sanıyorum. Sonra bu ham madde eritiliyor ve yüksek basınç altında hassas bir kalıba enjekte ediliyor. Bu kalıplar inanılmaz karmaşık çünkü malzemenin daha sonraki aşamalarda küçüleceğini hesaba katmaları gerekiyor. Bir sonraki adım bağlayıcıyı çıkarma işlemi. Bu aşamada seramik parçalardan polimer bağlayıcı madde kimyasal yöntemlerle çıkarılıyor ve parçalar 1450 derecelik bir fırına yerleştirilerek sinterleme başlıyor. Sıcaklıkla ve basınçla adeta çelik döver gibi işleniyor da diyebiliriz parçalara ve bu işlem tam bir hafta sürüyor. Kullanılan pigmentlerin rengine bağlı olarak sıcaklık biraz değişebiliyor.
Sinterleme işlemi seramik parçaların boyutunun yaklaşık %23 oranında küçültüyor. İşin püf noktası sinterleme sonrası mükemmel bir sonuç elde etmek için tüm hesaplamaları önceden yapmak. Hatta arka kapak ve tepe için gerekli vida yivleri bile hesaba katılmak zorunda ve doğrudan kasaya kalıplanıyorlar. Böyle düşününce mikro hassasiyetin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyorsunuzdur siz de. Sinterleme işleminden sonra parçalar finishing için hazır hale geliyor artık. Yüksek teknoloji seramiğin sertlik değeri Vickers skalasında 1250'lere dayanıyor. Standart çelik malzemeden çok daha sert ve biliyoruz ki en azından aynı sertlikte bir malzeme ile yüzeyde değişiklik yapmak mümkün. Yani yüksek teknoloji seramiği kendinden daha yumuşak çelik fırçalarla cilalamak ya da matlaştırmak mümkün değil. Bu yüzden her bir parça yine seramik taneciklerle dolu bir kaba yerleştiriliyor. Bu kap titreşiyor ve parçaların yüzeyini cilalıyor. Bu işlem de istenen sonuca bağlı olarak bir hafta sürebiliyor. Rado bu yeniliğini 1986'da Integral adında bir saatle tanıttı. Bu modeli 4 yıl sonra Seramik adlı dönüm noktası denilebilecek yeni bir model takip etti. Bu saat minimalist tasarımı, kare şeklindeki siyah kasası ve tek tek seramik parçalardan oluşan bileziğiyle gayet dikkat çekiciydi. Şu anda ekrana Rado'nun son duyurduğu bir yüksek teknoloji seramik saat koyuyorum. Captain Cook kronograf 43 milim gibi bir çap ve 16 milim kalınlığa rağmen seramik olmanın avantajıyla bilekte beklendiği gibi rahatsız edici hissettirmiyor. Yüksek teknoloji seramik malzeme bu örnekte olduğu gibi siyah, beyaz veya üretim sırasında alaşıma karıştırılan boya pigmentleri sayesinde farklı renklerde üretilebiliyor. Ancak çeliği andıran metalik bir görünüm elde etmek için çok daha ekstrem yöntemler gerekiyor. Captain Cook Diver ve True Square gibi saatler sayesinde Rado'nun sunduğu farklı renk ve yüzey işlem türlerini öğrendik. Mat ya da parlak yüzeyli, geniş bir renkli seramik yelpazesi mümkün. Ancak sadece Rado için yapılan çok daha özel bir yüzey işlemi var. Plazma yüksek teknoloji seramiği. Plazma yüksek teknoloji seramiği insanın bildiği hiçbir malzemeye benzemiyor. İşlem beyaz parlak seramik parçaların özel bir plazma reaktörüne yerleştirilip 20.000 dereceye kadar ısıtılmasıyla başlıyor. Evet, 20.000 dereceden bahsediyoruz. Güneşin yüzeyinden neredeyse 4 kat daha sıcak. Yani insan yapımı beyaz bir seramik parçanın 20.000 derecede ateşlenip ortaya bambaşka bir şeyin çıkması. İnsanoğlunun sınırları ne kadar zorlayabileceğinin de bir ispatı adeta. Bu süreç malzemenin yapısını değiştiriyor ve ona sıvı metal gibi bir görünüm kazandırıyor. Hala neredeyse çizilmez ve hipoalerjenik ama malzeme özünden değişiyor. Dokunulduğunda mükemmel bir pürüzsüzlük hissi veriyor ve aslında oldukça da hafif. İçine hiçbir boyar madde koymadan o bembeyaz seramik tozlarının sadece ısının etkisiyle böylesi metal görünüme dönmesi gerçekten inanılmaz. İçinde metal olmayan, metal görünümlü ama metale göre daha zor çizilen, daha hafif ve daha pürüzsüz bir madde. Konuşurken ekrana koyduğum bu saatte yine Rado'nun son duyurduğu Captain Cook kronograf serisinden. Plazma yüksek teknoloji seramik bir saat. Keşke imkan olsaydı da sadece görüntülerle yetinmeyip dokunabilmenizi de sağlayabilseydim. Yani bu malzeme gerçekten pürüzsüz yüzeyle bambaşka bir tuşeye sahip. Belki de lüks saat dünyasının geleceği bu teknoloji olacak diyebiliriz. Buna rakip olabilecek bir seramik çeşidi varsa o da yine Rado'dan Ceramos diyebiliriz. Zirkonyum oksit yerine titanyum karbür kullanılarak üretilen ilk seramik saat yine Rado'dan 1993'te Sintra modeliyle geldi. Sintra ismi de az önce bahsettiğimiz sinterleme işlemine atıfta bulunuyordu zaten. Bu model de dahil fark ettiyseniz o zamana kadar üretilen seramik saatlerin kasaları genelde hep nispeten basit ve köşeli tasarımlara sahip oluyordu. Bunun ana sebebi yüksek ısılar sebebiyle kalıp enjeksiyon sistemi kullanılamamasıydı. Sinterleme dediğimiz işlemle basınç ve ısı yardımıyla sıkıştırarak kasalara şekil veriliyordu. Yaklaşık 20 yıl sonra Rado'nun beyin takımı orijinalinde kullanılan pres kalıplama sürecini geride bırakarak yüksek teknoloji seramikler için daha modern olan enjeksiyon kalıplama yöntemine geçmeyi başardı. Ceramos tarifi toz karışımında %90 titanyum karbür içeriyordu. Bu malzemeyi 1750 Vickers değeriyle yüksek teknoloji seramiğinden bile sert ve titanyum sayesinde aynı zamanda çok daha hafif hale getiriyordu. Üstelik çizilmeye dayanıklı yüzeyi ve parlak ışıltısıyla dikkat çekiyordu. Titanyum ağırlıklı bu Ceramos metalik altın bir renk üretiyor, metal ve seramik oranlarını ayarlayarak başka metalik tonlar elde edilebiliyor. Bunun da en güzel örneklerinden birisini yakın zamanda kanalda anlattığım Diastar Teşçavan modelinde görmüş ve asla solmayacak, çizilmeyecek altın renginde bir saate beraberce tanıklık etmiştik hatırlarsanız. Evet, bugün seramiğin saatçilikte kullanılan farklı alışımlarından ve tarih içerisindeki yolculuğundan bahsetmeye çalıştım. Bu alanda adeta öncü durumundaki Rado'nun giderek bütün üretimini seramik malzemelere kaydırma amacında olduğunu biliyorum.
Üretimi haftalarca süren ve doğal olarak maliyeti oldukça yüksek bir seçenek seramik saatler. Fakat özellikle günümüze geldiğimizde şu son noktada özellikle lüks saat markalarının farklılaşmak adına daha fazla seramik seçeneklerine yöneleceklerini düşünüyorum. Çeliği işlemek her geçen sene daha da kolaylaşıyor ve premium fiyata premium ürün satmak isteyen lüks markaların bence kolay kolay taklit edilemeyecek bu yeni malzemelere yönelmesi gayet olası ve mantıklı. Sizin de konu hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum. Daha önce hiç seramik bir saat kullandınız mı? Kullandıysanız tecrübeleriniz nasıl oldu? Aşağıya yorum olarak yazarsanız üzerine konuşmaya çalışırız efendim. Hoşça kalın, saatlerle kalın arkadaşlar.